Kendi gibi bir kadın kanalından herkese merhaba. İkizler Burcu aşk uyumuyla karşınızdayım. İkizler kadını kiminle mutlu olur, kiminle asla yürümez. Evet, aşkın sadece kalple değil, zihinle, merakla ve sohbetle beslendiğini hiç düşündünüz mü? İşte tam da burada ikizler kadını devreye girer. Onu anlamak, hızına yetişmekten çok zihninin açtığı o renkli kapıları cesurca takip edebilmekle ilgilidir. Çünkü bir ikizler kadını için aşk sıradan bir duygu değildir. Canlı tutulan bir iletişim, eğlenceli bir yol arkadaşlığı ve her gün yenilenen bir heyecandır. Bugün değişken ruhuyla, kıvrak zekasıyla ve bitmeyen merakıyla ilişkilerde kendine özgü bir ritim yaratan ikizler kadınını konuşacağız. Bazen bir gün içinde iki farklı ruh haline bürünebilen, bazen de küçücük bir sohbetle tüm ilişki enerjisini değiştirebilen bu kadının aşk haritasını çözmeye hazır mısınız? Ve bil ki burada anlattıklarım sadece Güneş burcu ikizler kadınları için değil, yükseleni ikizler olan, ilişkilerinde ikizler enerjisi baskın olan kadınlar için de birebir geçerli olacak. Peki bir ikizler kadını aşık olunca ne bekler? Zihnini açan, onu güldüren, sohbetine eşlik eden biri mi? Yoksa hem özgürlüğünü korumasına izin veren hem de yanında olduğunu hissettiren dengeli bir kalp mi? İşte bu videoda ikizler kadınının ilişkiyi nasıl yaşadığını, o meşhur kararsızlık halinin aslında neye işaret ettiğini tüm detaylarıyla sizlere anlatacağım. Hazırsanız hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, ikizler kadınının ilişki tarzıyla başlıyorum. İkizler kadını bir ilişkiye girdiğinde hayatına önce hareket değil, canlı bir zihin girer. Onunla birlikte olmak, temposu sürekli değişen ama asla sıkıcı olmayan bir hikayeyi okumak gibidir. Bir gün romantik, ertesi gün neşeli, başka bir günse meraklıdır. Ama tüm bu değişkenlik aslında karmaşa değil, onun dünyayı her açıdan görmek istemesinden kaynaklanır. İkizler kadını için aşk duran bir duygu değildir. Bakın burası çok önemli. Karşılıklı konuşulan, paylaşılan, büyüyen bir yolculuktur. Birinin onunla sohbet edebilmesi onun için pahalı bir hediyeden aslında çok çok değerlidir. Çünkü zihni açılmadan kalbi asla açılmaz. Onu anlamanın belki de ilk kuralı şu. Onun zihni tıpkı iki farklı radyo istasyonu gibi sürekli bilgi akışı ister. İçinde sakladığı kendine özel bir derinlik vardır. Sadece bunu paylaşması biraz zaman alır. Önce güvende hissetmelidir. Karşısındaki insanın onu gerçekten duyabildiğini anlaması çok önemlidir. Flört dönemine bakalım. Evet, flört döneminde oyun oynayan değildir. Oyunları çözen taraftır. Gerçekten çok zeki bir burçtur. Onu etkilemek için karmaşık stratejilere hiç girmeyin, olur mu? Samimiyet, espri, iyi bir sohbet ve özgür bir alan onun için yeterlidir. Evet, hepsi bu kadar. Ama kararsızlık işte o ikizler kadının bir anda geri çekilmesine sebep olan duygusudur. Çünkü onun enerjisi akmalıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani bekleme ya da belirsizlik ilişkideki ritmini tamamen bozar, tahammülü yoktur. İkizler kadını ilişkide kendi alanına ihtiyaç duyar. Bu alan sadece fiziksel değil, düşünsel bir alandır. Kendi fikirlerini, projelerini, sorularını, meraklarını özgürce yaşayabilmek ister. Partneri eğer onu sürekli sorgular, kontrol eder ya da daraltır, sıkarsa önce içine kapanır. Çok samimi söylüyorum, çok net söylüyorum. Sonra da mesafe koymaya başlar. İşte burada dikkatli olun. Ama eğer onun yanında olduğu gibi olursanız, yani kabul eden birini hissederse, böyle biri varsa, işte o zaman ikizler kadını ne olur biliyor musunuz? İlişkiye hem neşesini hem zekasını hem de şaşırtıcı derecede güçlü sadakatini katar. Bu da ilişkiyi ne yapar? Tabii ki çok sağlam bir hale getirir. Onu bir ilişkiden soğutan şey aslında nedir biliyor musunuz? Aşkın bitmesi değil. Evet, herkes böyle sizi yanlış anlar ama değil. Onu soğutan tek şey nedir biliyor musunuz? Zihinsel doyumun bitmesi. Yani iletişimin kopması ve duyguların konuşulmadan askıda kalmasıdır. İkizler kadını bağlandığında bu bağ hafif değildir ve şaşırtıcı şekilde çok derin ve sadıktır. Sadece bunu büyük dramatik sahnelerle değil de günlük küçük jestlerle, ince düşüncelerle ve sıcak bir ilgiyle gösterir. Belki de ikizler kadının en yanlış anlaşılan tarafı da budur. Değişkenliği sadakatsizlik olarak görülür de asla değil. Sadece merakıdır. Evet, merakıdır. Herkesi dinler, herkesle konuşur ama kalbini açtığı kişi çok nettir ve bellidir. O kişiyle birlikte hayatın binlerce yönünü görmek ister.
Eğer partneri onu bu çok yönlü dünyasını anlayabilirse, okuyabilirse ikizler kadını uzun süreli ilişkilerin aslında en keyifli enerjilerinden birine dönüşür. Evet, özetle toparlayacak olursam ikizler kadını aşkı hafife alan değil de zihniyle ve kalbiyle aynı anda yaşayan çok mükemmel bir kadındır. İletişim, neşe, özgürlük ve samimiyet onun tek anahtarıdır. İşte tüm bunlar olduğunda ikizler kadını partnerine sadece bir ilişki değil, hem yol arkadaşı hem de hayat enerjisi sunar. Daha ne olsun değil mi? Evet sevgili kadınlar, eğer bir ikizlerle ilişki yaşayacaksanız sizi neler bekliyor merak ediyor musunuz? İşte yorumu, işte cevabı. Yani neyi yorumlayacağız? İkizler erkeğini. Evet, kadın gözünden şimdi ilişki tarzına şöyle bir bakalım isterseniz. Şimdi ikizler erkeğiyle bir ilişki yaşadığınızda önce kalbini değil, zihnini fark edersin. Onun dünyasında aşk sohbetle, fikirle, mizahla ve merakla başlar. Sessiz, durağan, derin bakışmalarla ilerleyen bir enerji ona göre asla değildir. İkizler erkeği konuşarak bağ kurar. Güldüğün, düşündüğün, şaşırdığın anlarda sana yaklaşır. Flört de hızlıdır. Lütfen dikkat edin. Sözlerinin altını okur, mimiklerini çözer, seni dinliyormuş gibi görünür ama aslında her detayı çok güzel bir şekilde analiz eder. Onu etkileyen şey dış görünüşünden çok zihni tetikleyen bir kadın olmasıdır. Sohbet eğer akıyorsa, merak canlıysa, hayal gücü açıksa ikizler erkeği o ilişkiye gerçekten sıkı sıkıya bağlanır. Ama eğer ağır bir tempo veya belirsizlik gibi bir durum varsa bu durum onu hızlıca uzaklaştırır. Ne istediğini söyleyemeyen, sürekli duygusal gelgit yaşayan ya da iletişimi kesen bir kadın ikizler erkeğinin zihninde maalesef soru işaretleri yaratır. İlişkide en sevdiği şey nedir biliyor musunuz ikizler erkeğinin? Partneriyle arkadaş gibi olabilmektir. Birlikte gülerler, konuşurlar, plan yaparlar, fikirler üretirler. İşte bu bağ gittikçe güçlenirse ikizler erkeği şaşırtıcı bir şekilde sadık olur biliyor musunuz? Evet, özgürlüğüne düşkün olmasıyla bilinir. Ama bu bir kaçış değildir. Yani nefes aldığı bir alan istediği için yapar bu uygulamayı. Kısıtlandığını hissettiği anda ise işte bu zaman geri çekilir ve ama yine güvende olduğunu hissettiğinde de yine duyguları derinleşir, yakınlaşır. Kıskançlığı da vardır ama çok derin değildir. Yani kriz çıkarmak yerine gözlemler, analiz eder, durumun gerçekliğini çözmeye çalışır. Yani eğer bir tutarsızlık fark ederse ama işte o zaman soğumaya başlar. Lütfen bu konuda da dikkat edin. En çok yanlış anlaşılan yönü de aslında klasik ikizlerin özelliğidir biliyorsunuz. Değişkenliğidir. Aslında bu bir istikrarsızlık değil. Olur mu? Lütfen bunun altını çizmek istiyorum. Az önce kadında da söylemiştim. Bu bir değişkenlik değil. Bu aslında bir istikrarsızlık da değil. Bu sadece merak. Kadın için de geçerli, ikizler erkeği için de geçerli. Hayatın her rengini görmek istemesi de çok normal değil mi? Şimdi toparlayacak olursam evet, ikizler erkeği için aşk, iletişim, merak, özgürlük ve zihin uyumudur. Bunlar olursa bir kadın için sadece sevgili değil, aynı zamanda en iyi sohbet arkadaşı ve hayat enerjisi olur. Bunları not ettiniz mi? Güzel. O zaman şimdi ne yapalım? İkizlerin o hızlı düşünen, değişken, meraklı ve iletişim odaklı yapısını anlattıktan sonra yine en çok merak edilen bölüme gelelim. Yani ikizlerin enerjisinin gerçekten zorlandığı, yani bu ilişki çok yorucu olur dediğimiz eşleşmelere bakalım mı? Asla olmaz diyeceğimiz ilk burç kim biliyor musunuz? Oğlak. Evet, ikizlerin hareketli, esnek ve değişken doğası Oğlağın ciddi, planlı ve ağır enerjisiyle sık sık çarpışır. Bu durumda da ikizler tabii ki spontan yaşamak ister hayatı. Oğlaksa her adımı hesaplar. Ay sıkıcı bir ilişki olur yani değil mi? Düşünsenize. Ya ikizler espri yapar. Biliyorsunuz neşelidir, sıcakkanlıdır. Oğlak ciddileşir. İkizler fikirden fikire atlar dolaşır. Oğlak sabit bir çizgide ilerlemek ister. Oğlağın disiplin takıntısı vardır. Bu ikizleri boğar. İkizlerin dağınık ve değişken enerjisi vardır. Oğlağın sabrını zorlar. Zorlar da zorlar. İşte bu ilişkide taraflar birbirini anlamaktan çok düzeltmeye çalışıyorlar. Sonuç ne diyecek olursanız maalesef yorucu bir ilişki döngüsüdür. Belirtmek isterim. Evet, yine asla olmazlarla devam ediyorum. Sırada balık var. Evet, ikizler ve balık. İlk başta aslında
Uyumlu gibi görünse de temelde birbirini anlamakta çok zorlanırlar. İkizler biliyorsunuz hep mantığıyla hareket eder ve konuşur. Balıksa duygusallığıyla bilinir değil mi? Böyle cevap verir. İkizler çok hızlı karar alır. Balık kararsızlığın içine düşer. Yani tam tersi olur. İkizler netlik ister. Balıksa belirsizlikleriyle yaşamayı sever. Duygusal ihtiyaçları farklıdır. Balık güven ve duygu derinliği isterken ikizler özgürlük ve zihinsel uyum arar. İşte bu ilişki çoğu zaman baktığımızda yanlış anlaşılmalar ve beklenti çatışmaları yüzünden maalesef tıkanır. Evet, yine asla olmaz diyeceğimiz bir burç Akrep. Evet, ikizlerin hafifliğiyle akrebin yoğunluğu birbirine tamamen zıttır. İkizler biliyorsunuz çok konuşur, konuşarak çözmek ister. Akrep de susar. Yani gerçekten susar ve böyle sınar sizi. İkizler özgür olmak ister, akrep ise kontrol etmek ister. Akrebin değişime direnen o sabit yapısı vardır ya. İkizlerin de biliyorsunuz esnek, değişken yapısı. Ne yapacak? Sürekli çatışırsınız. Akrebin kıskançlığı ve sahiplenme enerjisi vardır biliyorsunuz. İkizlerin de en zor tahammül ettiği şeylerden biridir biliyorsunuz baskı. İkizler için ilişki aslında nefes almakken akrep içinse bağlanmak demektir. Yani sonuç yine olumsuz. Evet, ikizler için asla olmaz dediğimiz işte bu burçlar hem kadın hem erkek ikizlerin içsel ritmine ters titreşimler gönderiyor. Ama yine şunu da söylemem lazım, unutmamamız gereken bir şey var. Bu liste biliyorsunuz her zaman söylüyorum, bir kader değil, genel bir eğilimdir. Olgunluk, anlayış ve doğru iletişim kurarsanız her ilişki bir noktada elbette denge bulacaktır. Evet, asla olmazlar dedik. Peki en uyumlu burçlar nelerdir? Değil mi, şimdi merak ediyorsunuz. Evet, ikizler için aşkın en rahat aktığı eşleşmeler. Hazır mısınız? Hadi gelin şimdi ikizlerin enerjisinin en güzel aktığı, ilişkiyi hem eğlenceli hem de canlı tutan eşleşmelere bakalım. İkizler doğru kişiyle yan yana geldiğinde aşk sadece ilişki olmaz. Bir yol arkadaşlığına, bitmeyen bir sohbete dönüşür. İşte bu yüzden ikizler için en uyumlu burçlar gerçekten çok net bir şekilde ortaya çıkar. İşte ikizlerin enerjisini tamamlayan en uyumlu burçlar. İlk sırada anlayacağınız üzere terazi var. Terazi ikizlerin sohbetine zarafet, denge ve estetik katar. İkisi birlikte hem uyumlu hem huzurlu bir ilişki kurar. Terazi ikizlerin zihinsel hızına gayet güzel yetişir. İkizler de terazinin ince ruhunu çok güzel besler. Gerginlikler olsa bile bunları konuşarak çözebilirler. İkizler için en doğal ve akıcı eşleşmelerden biridir terazi. Bir diğer burç Kova. Kova ile ikizlerin uyumu aslında neredeyse otomatik bir çekim gibidir. Yani her ikisi de özgürlüğüne düşkündür, yenilikleri sever, geleceğe odaklanır. İşte bu ilişkide fikirler konuşulur, projeler üretilir, hayaller paylaşılır. Daha ne olsun değil mi? İkizler Kova'nın sıra dışı yönlerini çok sever. Kova da ikizlerin pratik zekasına hayran kalır. Hem arkadaşlık hem aşk aynı anda yürür. Uzun vadeli uyum açısından aslında en güçlü eşleşmelerden biridir diyebilirim. Evet. Geldik yaylara. Evet, zıt burçlar olmasına rağmen aslında ikizler ve yay ilişkilerinde inanılmaz bir çekim vardır. İkisi de çok meraklıdır, öğrenmeyi sever, hayata geniş bir açıdan bakarlar. Evet, ikizler konuşur, yay deneyimler. Biri zihinsel, diğeri felsefidir ama ortak noktaları da keşif tutkularıdır ve bu ilişki hem eğlenceli hem de oldukça öğreticidir. Geldik koçlara. Evet, koç ve ikizlerin enerjisi aslında oldukça yüksektir. İkizler koçun dinamizmine hız katar. Bu ikili birlikte asla sıkılmaz. Hareketsiz kalma şansları yoktur. Koçun cesaretiyle ikizlerin zekası birleştiğinde ortaya canlı, güçlü ve tempolu bir ilişki çıkar. Ve sırada ne var? Aslan. Evet, aslanın kendine güveni malum. İkizlerin neşesiyle de birleştiğinde ne olur biliyor musunuz? İlişki hem parlak hem de eğlenceli bir hal alır. Aslan ikizlerin zekasını takdir eder. Sosyal hayat, flört enerjisi ve karşılıklı takdir bu eşleşmeyi aslında en güçlü kılan sebeplerden. Doğru iletişim oldukça dayanıklı bir ilişkiye dönüşebilir. Evet, ikizler için en uyumlu burçları özetleyecek olursam hava ve ateş elementinin buluştuğu ilişkiler ikizlerin hem zihinsel hem de duygusal dünyasını oldukça besler. Evet, şimdi gelelim genel uyum tablosuna. Evet, şimdi İkizler Burcu'nun 12 burçla ilişki uyumuna hızlıca şöyle bir bakmak istiyorum. Kendi burcunu
eşini, aklındaki kişiyi burada tek bakışta bulabileceksin. Hazır mısın? Hadi başlayalım. İkizler Koç. Evet, hız, enerji, sohbet birleşir. Eğlenceli, hareketli ve tempolu bir ilişki. Birlikte sıkılmak mümkün değildir. İkizler Boğa. Evet, ritim farkı çok belirgin. Biri zihinsel hız ister, diğeri sakinlik, güven ve iletişim dengeyi bulabilirse yürüme şansı var mıdır? Olur. İkizler. Sonsuz sohbet, sürekli fikir alışverişi, eğlenceli ama dengesizlik olabilir. İletişim mükemmel. İkizler ve Yengeç. Duygu, mantık, evet burada farklar çok belirgindir ama Yengeç derinliği ister biliyorsunuz. İkizler de hafiflik. Yani yanlış anlamalar sıkça yaşanır mı bu ilişkide? Evet. İkizler Aslan. Zeka ile özgüven buluşur bu ilişkide. Sosyal, eğlenceli, parlak bir ilişki. İkisi de birbirini yükseltir, oldukça canlı tutar. İkizler Başak. Aynı gezegen yönetse de aslında bakış açıları evet farklıdır. Başak düzen ister, ikizler özgürlük, uyum, biraz çaba ister. İkizler Terazi. Hava elementi uyumu burada nasıl olacak? Sohbet vardır, uyum vardır, estetik vardır, sosyal bağ çok güçlüdür. Belki de en rahat akan eşleşmelerden biridir ki az önce de detaylı bir şekilde anlattım sizlere. İkizler Akrep. Hafiflikle yoğunluk burada biraz çatışacak haliyle. Biliyorsunuz akrebin derinliği, kıskançlığı ikizleri zorlar. Uyum nasıl derseniz maalesef zayıf. İkizler Yay. Zıt burç ama yüksek bir çekim vardır. Keşif, eğlence ve özgürlük temelli bir ilişkidir. Doğru ritimde yürürse çok güçlü olur. Şimdi burada da söylemeden edemeyeceğim. Ben biliyorsunuz ikizler burcuyum. Eşim de Yay burcu. Yani kendimizden de örnek verecek olursam evet zıt burçlardır. Az önce de ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaştım ama çekim oldukça yüksektir. Maşallah diyelim biz de 12 yılı devirdik. Gayet de güzel anlaşıyoruz. Tavsiye edilir. İkizler Oğlak. Farklı dünyalar, biri esnektir, biri ciddidir. İletişim tarzları asla uyuşmaz. Oldukça emek isteyen bir ilişki. İkizler Kova. Zihinsel uyum zirvede. Fikir birliği, arkadaşlık ve özgürlük temelli harika bir eşleşme. İkizler Balık. Hayal, mantık farkı oldukça belirgin, iletişim kopmaları çok sık yaşanır. Balığın duygusal derinliği ikizlerin pratik gerçekliğini biraz zorlayacak. Evet sevgili kendi gibi kadın izleyicilerim, İkizler Burcu'nun o neşeli, meraklı, hızlı düşünen ve bir o kadar da renkli aşk haritasını böylece tamamlamış oldum. Umarım hayatınızdaki ikizler enerjisini ya da kendi içinizde taşıdığınız o hareketli ruhu anlamak için size güzel bir rehber sunabilmişimdir. Peki sizin hayatınızdaki ikizler deneyimi nasıldı? En uyumlu olduğunuz burç hangisiydi? Asla olmaz dediğiniz eşleşme hangisi? Lütfen kendi burcunuzu ve bu videodan aklınızda kalan en dikkat çekici bilgiyi lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Ve tabii ki serimiz burada bitmeyecek. Sırada hangi burç var dersiniz? Merak ettiğiniz burcun videosunun yayınlandığında hemen görmek için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca tüm 12 burç aşk uyumu serisine bir arada ulaşmak isterseniz hemen yan tarafta çıkan oynatma listesine de tıklayabilirsiniz. Bir sonraki burcun ilişki dinamiklerinde görüşünceye dek sevgiyle, açık bir zihinle ve her zaman kendin gibi kal, olur mu? Görüşmek üzere, hoşça kalın.